Anadolu'nun güneydoğusunda, Tarsus ve Mardin'in taş konaklarının gölgesinde, yeryüzünün çatlaklarından sızan kadim bir fısıltı dolaşır. Şahmeran'ın fısıltısı. Bu, basit bir halk masalı değil, toprağın hafızasının, doğanın gizli bilgeliğinin ve insanın bu bilgelikle olan trajik ilişkisinin bir belgesidir. Şahmeran, belden yukarısı güzeller güzeli bir kadın. Belden aşağısı ise bir yılan olan, mitolojinin hibrit varlıklarından biridir. O, sadece bir yaratık değil, yeraltının, şifanın, sırların ve ölümsüzlüğün yaşayan sembolüdür. Her şey, Camsab adında fakir bir oduncunun, arkadaşlarıyla birlikte ormanda bal dolu bir kuyu keşfetmesiyle başlar. Bu bal, doğanın cömert bir hediyesidir. Ancak insanın açgözlülüğü, bu cömertliği bir tuzağa çevirir. Arkadaşları, Camsab'ı kuyuya indirir. Balın tamamını yukarı çeker ve daha fazla pay almak için onu kuyunun dibinde ölüme terk ederler. Bu olay, hikayenin ahlaki zeminini kurar. İnsanın ihaneti, Camsab'ı dünyevi alemden koparan ve onu daha derin, daha tehlikeli bir aleme iten ilk eylemdir. Kuyunun dibinde çaresiz kalan Camsab, duvarında küçük bir delik fark eder. Cebindeki bıçakla deliği genişletir ve içinden geçer. Camsab, kendini binlerce yılanla dolu, ışık saçan, olağanüstü bir yeraltı sarayında bulur. Bu, yılanların ülkesi Maran'dır. Tahtında ise, güzelliği ve bilgeliğiyle göz kamaştıran Şahmeran oturmaktadır. Camsab'ın hikayesini dinler ve ona misafiri olmasını teklif eder. Camsab, yıllarını Şahmeran'ın yanında geçirir. Bu süre, bir esaretten çok, bir çıraklık dönemidir. Şahmeran, ona yeryüzünün bütün sırlarını, bitkilerin dilini, şifanın gizemlerini ve tıp biliminin en derin bilgilerini öğretir. Bu, kadim, doğaya ait bilgeliğin, seçilmiş bir insana aktarılmasıdır. Camsab, artık sıradan bir oduncu değil, sırların taşıyıcısıdır. Ancak bu sırrın bir bedeli vardır. Şahmeran'ın yerini asla kimseye söylemeyeceğine dair kutsal bir yemin etmek. Yıllar geçer ve Camsab'ın içine aile ve yeryüzü hasreti düşer. Geri dönmek için Şahmeran'a yalvarır. Şahmeran, bilgeliğiyle olacakları öngördüğü için bu isteğe karşı çıkar. Ancak Camsab'ın ısrarlarına dayanamaz ve bir şartla onu serbest bırakır. Sakın ola ki başka insanlarla birlikte bir hamamda veya suda yıkanma. Zira benimle kalanların teni, suya değince yılan pulu gibi görünür. Sırrımız açığa çıkar. Camsab, yeminini tekrarlayarak yeryüzüne döner. Ailesine kavuşur, yeni bir hayat kurar ve sırrını yıllarca kalbinde saklar. O, artık iki dünyanın arasında yaşayan, bedeni insanlara ait ama ruhu yeraltının bilgeliğiyle damgalanmış biridir. Bir gün ülkenin padişahı, çaresiz bir hastalığa yakalanır. Hekimler deva bulamaz. Ülkenin hırslı ve kurnaz veziri, eski kitaplardan tek çarenin Şahmeran'ın etini yemek olduğunu öğrenir. Bu, mitolojik bir avın başlangıcıdır. Vezir, Şahmeran'ı tanıyan kişiyi bulmak için şeytani bir plan yapar. Ülkedeki herkesin, zorla genel hamamlarda yıkanmasını emreder. Bu, sırrı ortaya çıkarmak için yapılan kitlesel bir teşhirdir. Camsab, ne kadar saklansa da sonunda yakalanır ve hamama sokulur. Su tenine değdiği an, derisi yılan pulları gibi parlamaya başlar. Sırrı açığa çıkmıştır. Camsab, vezirin huzuruna çıkarılır. İşkence ve ailesine zarar verme tehditleri altında, yıllarca taşıdığı kutsal yemini çiğner ve Şahmeran'ın yerini söyler. İnsanın zayıflığı olan korku, sevdiklerini koruma içgüdüsü, ilahi bilgeliğe karşı en büyük ihaneti gerçekleştirir. Askerler mağaraya vardığında, Şahmeran onları sakin bir şekilde beklenmektedir. O, bir kurban değil, kaderini kontrol eden bilge bir kraliçedir. Askerlere direnmez. Yakalanıp Camsab'ın önüne getirildiğinde, ona öfkeyle değil, hüzünlü bir bilgelikle bakar ve son dersini verir. Beni 3 parçaya ayırıp 3 ayrı kapta kaynatacaklar. Kuyruğumun kaynadığı ilk su, zehirdir. Onu, hırsıyla bu ihaneti planlayan vezire içir. Gövdemin kaynadığı ikinci su, şifadır. Onu, hasta olan padişaha ver. Başımın kaynadığı üçüncü su ise,
tüm bilgeliğin ve evrenin sırlarıdır. Onu da sen iç, Camsab. Bu, bir idam değil, kendi ölümünü bir adalet, şifa ve miras aktarımı ritüeline dönüştüren bilinçli bir fedakarlıktır. Her şey Şahmeran'ın dediği gibi olur. Vezir, zehirli suyu içip anında ölür. Padişah, şifalı suyu içip iyileşir. Camsab ise, ihanetinin bedeli olarak, sevdiği ve ihanet ettiği varlığın tüm bilgeliğini miras alır. O, artık efsanevi Hekim Lokman Hekim'e dönüşmüştür. Yeraltındaki yılanlar, kraliçelerinin insanlar tarafından katledildiğini artık bilmektedir. Efsaneye göre o günden beri, yeryüzünü istila etmek ve kraliçelerinin intikamını almak için yeraltında doğru zamanı beklemektedirler, Olüdür.